Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Herkes için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda elektronik kartların tamiri ile ilgili sizlere genel bilgiler vereceğim. Herhangi bir elektronik kartı nasıl tamir edeceğinizi göstereceğim ve anlatacağım. Biz biliyoruz ki elektronikten anlamayan biri için elektronik bir cihazın bozulması bir kabus gibi. Hatta elektronik bir cihazın demeyelim, elektrikli bir ev aletinin de bozulması bir kabus gibi. Çünkü artık elektrikli ev aletlerimiz de tamamen elektronik olmuş durumda. Buzdolaplarımız dijital, çamaşır makinelerimiz dijital, bulaşık makinelerimiz, elektrik süpürgelerimiz artık hepsi dijitalleşti. Ve genel itibariyle artık bu cihazların tamamı %80, %90 elektronik kart arızası vererek bozuluyor. Evinize bir servis çağırıyorsunuz ya da servis olduğunu iddia eden birilerini servis zannedip evinize çağırıyorsunuz. Şimdi bu gelen kişiler cihaza bakıyorlar ve diyorlar ki bu cihazın kartı arızalanmış, kart değişecek diyorlar. Tabii tüm servisleri kastetmiyorum. Bunun içerisinde işini ahlaklı, dürüst yapan servis arkadaşlarımız da var. Kesinlikle lafım sözüm onlara değil. Biliyorum, ben bunları anlattığımda yorumların bazılarında birazcık linç edileceğim. Çünkü bu işte uğraşan ve bu tip çakallıklara kayan arkadaşlar hemen yorumlarda küfredecekler, kızacaklar, bağıracaklar. Ama ben yine de üzerime düşen vazifeyi yapıp bildiklerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi biraz önce dediğim gibi bu gelen kişiler kart arızası var deyip sizin cihazınızın kartını değiştiriyorlar ve sizlerden bir ton para alıyorlar. Siz de kart arızası olduğu için ve kartı değiştirdikleri için söyledikleri fiyatın makul bir fiyat olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki cihazınızın evet bir kart arızası var ama kartın tamiri gelen kişilerin söylediği kadar uçuk fiyatlara gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu kişiler sizin kartınızı değiştiriyorlar. Daha sonra götürüp bu elektronik kartları tamir eden bizim gibi esnaflarda çok daha cüzi rakamlara bu kartları tamir ettirip sonrasında bir başkasının kart arızasında sanki sıfır kart takıyormuş gibi sizin cihazınızdan söktükleri arızalı kartı başka bir cihaza montajlıyorlar ve bu döngü bu şekilde devam edip gidiyor. Ben şimdi size bu videoda bırakın daha düşük fiyatlara tamir etmeyi, bu kartları kendiniz nasıl tamir edersiniz onu göstereceğim. Tabii bunların içerisinde sizin tamir edemeyecekleriniz de olacak ama sizin tamir edemeyeceğiniz ya da tamir zor olan kartlar çok düşük oranlarda arkadaşlar. Yani aslında %98, %99 oranıyla bu kartların arızaları genelde hep aynı arızalar olur ve çok zor, başka yerlerden tamir zor bir uzmanın yapabileceği arızalar olur. Şimdi işte ben size bu videoda tamamen bunların nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Tabi tamir edemeyeceklerinizle de ilgili birazcık bilgi vereceğim. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve arızalanan elektronik cihazlarınızın tamirini kendiniz yapmak istiyorsanız lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ve videomuzu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı ve yorumlarda nokta dahi olsa bize faydalı olması açısından yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz hemen gelin bu kartların tamirini nasıl yapacaksınız hemen onu görelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi $2 basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, öncelikle elektronik kart tamirini kendiniz yapmak istiyorsanız evinizde, alet çantanızda bu tip öğrencilerin kullandıkları ucuz ölçü aletlerinden bulundurmanızda fayda var. Bu ölçü aleti olmazsa kartları biraz zor tamir edersiniz ve bir de yine öğrencilerin kullandığı ucuz tip şu havyalardan takım çantanızda, alet çantanızda bulundurmanızda büyük fayda var. Her işinizi çünkü bunlarla görebilirsiniz. Biz biraz profesyonel ölçü aletleri kullanıyoruz ama genel itibariyle
hepsinin kullanımı aynı. Eğer bir ölçü aletinin nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız kanalımızda bir multimetrenin nasıl kullanılacağıyla ilgili videomuz var arkadaşlar. Sağ üst köşede ben linkini koyarım. İzlemek isteyen arkadaşlarım o linke tıklayarak bir multimetrenin, bir ölçü aletinin nasıl kullanılacağını gayet rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen videomuzun kalan kısmına geçelim. Bu ölçü aletini de şöyle bir kenara koyalım. Şimdi ben burada sizin için örnek birkaç kart hazırladım. Bakın şimdi ilk önce arızalı bir kartı elinize aldığınızda bakın burada bir zannediyorsam bir araç beyiniydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani sanayide beyin diye geçer ya böyle şeyler. Onun için beyin diyorum. Zannedersem bir kalorifer sisteminin kontrol kartıydı. Bir hurdası var. Bir kombi kartı hurdası var elimde arkadaşlar. Yine bir kombi kartı hurdası var. Ve bir de motor sürücü kartı hurdası var. Şimdi bu kartlar üzerinden bir elektronik kartın arızasını nasıl tespit edersiniz, nasıl kontrol edersiniz? Dediğim gibi genel olarak bunları size göstereceğim. Eğer bir elektronik kartın arızasını bulmak istiyorsanız göstereceğim tekniklerden faydalanarak %99 ihtimalle kartın arızasını çözebileceksiniz arkadaşlar. O %1'lik kesimde kesinlikle bir uzmanın yapabileceği bir şeydir. O tip arızaları da nasıl tespit edeceğinizi ben mesela bu kart üzerinden göstereceğim. Şimdi bakın burada bir aracın dediğim gibi kalorifer sisteminin kontrol kartı var. Bir elektronik kartı elinize aldığınızda hemen şunun üzerinden gösterelim. Arızalı bir elektronik kartı elinize aldığınızda öncelikle kartın yüzeyinde görsel ve fiziksel bir kusur olup olmadığını incelemeniz lazım arkadaşlar. Şu şekilde her yerine kartın bakıyorsunuz. Bir kırık var mı? Bir çatlak var mı? Patlayan bir malzeme var mı? Yanık bir yüzey, yanık bir malzeme var mı? Bunların hepsini güzelce gözünüzle kontrol ediyorsunuz. Huylandığınız bir malzeme varsa atıyorum yüzeyi birazcık yanık gibi gelmiş olabilir. Şöyle tırnağınızda hemen mesela şu entegre sanki gördüğünüz gibi bakın patlamış. Hemen açık ve seçik belli arkadaşlar bu entegrenin arızalı olduğu gördüğünüz gibi hemen şuradan patlamış bu entegre. Dediğim gibi önce görsel olarak kartı bir kontrol ediyorsunuz. Görsel olarak herhangi bir şey bulamazsanız kartın üzerinde ve eğer sisteminiz hiç çalışmıyorsa ilk bakacağınız yerler kartın besleme kısmıdır. Beslemeden kastımız nedir? Elektriğin yani gücün karta girdiği ve kart üzerinde şekillendirildiği kısım. Yani AC'den DC'ye çevrildiği, voltaj düzenlemelerinin yapıldığı kısım. Ama ondan önce bakın burada görsel olarak incelerken hemen kartın şu yüzeyindeki bakın malzemeler üzerindeki pislikleri görüyorsunuz değil mi? Bu kart su almış arkadaşlar. Yani bir yerden bu kartın içerisine su teması gerçekleşmiş. Bu su da olmayabilir. Belki başka bir sıvının teması sonucu olmuş olabilir. Ama bu sıvı teması mikro işlemcinin çıkış portlarını kısa devre ettiği için mikro işlemcimiz bozulmuş arkadaşlar. Bu mikro işlemciyi değiştirmeniz bu kartın çalışması için yeterli değil. Çünkü bunun içerisinde bir yazılım var. Firma tarafından yüklenilmiş bir yazılım var. Ve bu yazılımın entegre içerisine yüklenip ondan sonra bu kartın üzerine lehimlenmesi lazım ki bu kart çalışsın. İşte size bahsettiğim bir uzmanın görmesi gereken yani bir uzmanın tamir edebileceği kart arızaları bu tip arızalar. Bu tip arızaları siz evinizde yapamazsınız. Bakın bu kartı biz bile yapamamışız. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu entegrenin yazılımlısına yani programlanmışına ulaşamamışız. Ulaşsaydık değiştirirdik ve bu kartı çalışır hale getirebilirdik. Ama buna ulaşamadığımız için bu kart atıl hale gelmiş. Ancak ve ancak bu kartı yine bu kartın tamiri işleriyle uğraşan başka firmalar atıyorum kartın bu kısmı bozulmuştur ama işlemcisi sağlamdır. O kartın üzerinden programlı işlemciyi söküp bu kartın üzerindeki işlemciye takarlar. Yani bunu da söküp yer değiştirirler ve bu kartı çalışır hale getirebilirler. Dediğim gibi bu tip arızalar bir uzmanın yapabileceği arızalar. Onun için baktığınız bu tip bir şey var. Buraları temizleyin. Taktığınız kart çalışmadı. O zaman bir uzmana gösterin o kart. Fakat mesela şu kart üzerinden gidelim.
Bakın bu kartta besleme kısmı dediğimiz kısım arkadaşlar hemen şurada NL yazan, yani faz ve nötrün girdiği kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Buraya 220 fişi gelip takılıyor, soketi takılıyor ve 220 volt AC buraya geliyor. Multimetre kullanmaya o videomuzu izledikten sonra biraz öğrenirseniz AC voltajı öncelikle burada 220 volt var mı? Yani karta bir besleme voltajı, güç voltajı geliyor mu? Öncelikle bunu kontrol edersiniz. Buraya 220 girdi diyelim. Hemen sigortalardan geçiyor mu bu 220 volt? Onu kontrol edersiniz. Eğer sigortalardan geçmiyorsa, yani sigortaların diğer kısmında 220 volt yoksa bu sigortalardan biri 60 demektir arkadaşlar. Bunu görsel olarak da kontrol edebilirsiniz ama diyelim ki gözle anlayamadınız. O zaman ölçersiniz ve bu sigortalardan geçmiyorsa sigortalarınızı değiştirirsiniz. Kartın beslemesi gelmiş olur ve eğer başka bir arıza yoksa sisteminiz çalışmış olur. Şimdi her sigorta bu şekilde değildir arkadaşlar. Bazı sigortalar yuvarlak, kılıfı değişik sigortalar olabilir. Mesela şu kart üzerinde var mı diye bakıyorum ama bu kart üzerinde o tip bir sigorta yok. Bazı sigortalar hemen şurada gördüğünüz gibi kondansatöre benzeyen mavi, bunlar kondansatör de buna benzeyen tipte sigortalar var. Kondansatöre benzeyen yuvarlak tipte sigortalar var arkadaşlar. Onların üzerinde FUSE yazar. FUSE, fuse, yani sigorta demek İngilizce'de. FUSE yazıyorsa o sigortadır. O sigortanın atık olduğunu tespit ederseniz eğer, yani o sigortadan sonrasına voltaj geçmiyorsa o sigortayı değiştirirsiniz. Ya da bir sigortanın atık olup olmadığını ölçü aletinizin hemen bip kademesinde tespit edebilirsiniz. Bip kademesini aldıktan sonra önce propları birbirine dokundurursunuz. Ötüyorsa ölçü aletiniz sigortaya dokundurursunuz. Bakın bu sigortanın sağlam olduğunu ve elektriği geçirdiği anlamına gelir. Gördüğünüz gibi bu tip iki sigorta da sağlam arkadaşlar ve elektrik sigortalardan geçiyor. Daha sonra yine bu kartın üzerinde kapalı tip bir filtre bobinimiz var. Bu kartta var mı bakalım. Koymamışlar arkadaşlar bir filtre bobini. Filtre bobini besleme voltajına seri olarak bağlanır ve kartın şebekenin diğer tarafındaki elektriksel parazitlerden etkilenmesine ya da sizin cihazınızın çalışırken ürettiği parazitlerin şebekeye aktarılmasına mani olan filtre bobinleridir. Bunlar dediğim gibi seridir arkadaşlar. Sigortadan çıkar ve hemen bobin üzerinden devam edip giderler. Onun için bu bobinlerin sağlamlığını da bu şekilde kontrol edebilirsiniz ki bu bobinler bu tarafa doğru aktarıyormuş voltajı. Gördüğünüz gibi bobinimiz de sağlam. Bu şekilde bobinin kontrolünü yaptıktan sonra eğer kartınız trafoluysa trafonun girişinde besleme voltajımız var mı? Yani 220 voltumuz trafonun girişine giriyor mu? Ona bakarsınız. Burada 220 voltunuz varsa trafonun çıkış voltajlarını ölçersiniz. Trafonun çıkış voltajlarında voltaj yoksa muhtemelen trafonuz arızalıdır arkadaşlar. Ya da bir noktasında temassızlık olabilir. O temassızlığı bulmanız gerek. Yine temassızlığı aynen bu şekilde olduğu gibi ölçü aletinizin bip kademesinde bulabilirsiniz. Yalnız bazı kartlar trafolu olmaz. SMPS tip çalışan kartlar olabilir. Yani voltajı trafoyla değil de elektronik olarak düzenleyen kartlar olabilir. Hemen o karta da bir örnek göstereyim size. Bakın bu kartta 220 volt buradan girmiş. Şurada gördüğünüz sigortadan bu dışını makaron geçirip kaplamışlar kısa devreye sebep vermemek için. Bu bir sigorta. İşte bu sigortadan geçip buradaki filtre bobinlerine girmiş. Burada iki katmanlı bir filtre bobinimiz var. Birinden geçiyor, daha sonra birinden geçiyor ve iki kere buradaki voltaj parazitleri filtrelenmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra bakın burada bir köprü diyota giriyor. Hemen şöyle, bu kart hurda olduğu için sıkıntı değil, şöyle bükelim. AC voltaj giriyor, 220 volt AC. DC olarak 220 voltumuz doğrultulmuş bir şekilde bu köprü diyottan çıkıyor. Diyelim ki AC var. DC voltajı bu uçlarda göremiyorsunuz. DC 220 volt ki burada bu kondansatör varken 220 volt ölçemezsiniz. 300 volt civarına yükselir bu voltaj. Dikkatli bir şekilde çarpılmadan burada 300 voltu görmeye çalışıyorsunuz DC. Eğer bu 300 voltu göremiyorsanız
ve AC girişiniz varsa muhtemelen köprü diyotunuz bozulmuştur arkadaşlar, ki dediğim gibi genelde bu parçalar arızalanır. Çünkü gücü üzerinden geçiren parçalar en çok arızalanır elektronikte. Bu parçalarda gücü üzerinden geçiren, yani en çok deforme olan, en çok yıpranan parçalardır. Yüksek güce maruz kaldıkları için. Dediğim gibi 300 voltu göremiyorsanız köprü diyotunuz bozulmuştur. Diyelim ki burada 300 voltu gördünüz. Daha sonra bu 300 voltu kalan kısımda ihtiyaç olan voltajlara dönüştürmek için bazı anahtarlama elemanları kullanılır. MOSFET'ler falan kullanılır. Gördüğünüz gibi, ya da bu iş için yapılmış özel entegreler kullanılır arkadaşlar. Bu kartta olduğu gibi bakın, birden fazla bacağı olan, kontrol edecek bilgiye sahip değilseniz hemen kart üzerinde voltaj regülatörü görevi yapan entegreleri gözünüz arasın arkadaşlar. Regülatörleri daha önceki videolarımızda anlattık. Voltaj regülatörlerini izlemeyen arkadaşlarım varsa lütfen onları da izlesinler. Bu konularda genel bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız lütfen Temel Elektronik serimizi izleyin derim arkadaşlar. Zaman buldukça, fırsat buldukça teker teker Temel Elektronik serimizi izleyerek bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Eğer regüle entegresini gözünüz görürse, bakın şu neymiş bir bakalım arkadaşlar. Gözüküyor mu buradan? Kamerada göremedim ama bir dakika ben bakayım. Evet, bu TL431'miş arkadaşlar. Bu TL431 ile ilgili switch modların nasıl tamir edileceğini de anlattığımız bir videomuz vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir regüle entegresi bulduysanız 7805, 7812, hemen o entegrenin giriş bacağında 12 volt, 7812 ise 12 voltun üstünde bir voltaj arıyorsunuz. Eğer o voltaj yoksa muhtemelen besleme kısmının doğrultmadan, yani besleme kısmının anahtarlamadan sonraki elemanlarında arıza var. İşte anahtarlama entegresi bozuk olabilir, transistörü bozuk olabilir. Onları değiştirerek arızayı çözmeye çalışıyorsunuz. Eğer 7812 ya da 7805'in giriş bacağında yüksek bir voltaj görüyorsanız, kendi değerinden yüksek bir voltaj görüyorsanız, demek ki arıza bu kısımda değil, anahtarlama kısmında ve besleme kısmında değil. Hemen 7805'in çıkışına bakıyorsunuz. 5 volt varsa 7805'iniz de sağlam. 7812'nin çıkışında 12 volt görüyorsanız o da sağlam. Bunları göremiyorsanız regüle entegreniz bozuk demektir. Bunu değiştirmeniz sizi çözüme ulaştıracaktır. Kartınızı çalıştıracaktır. En bunlar olur arkadaşlar. Besleme kısmında gerçekleşir. Bu tarif ettiğim yöntemlerle arızayı çözebilirsiniz. Bir de yine arızalardan biri de arkadaşlar kartın kontrol ettiği ve güç harcayan elemanlarda gerçekleşir. Mesela şu kart üzerinden konuşalım. Bu bir kombi kartı demiştik. Bu kombi kartının, atıyorum kombi kartınız, bir kart çalışıyordur, ekrana görüntü geliyordur, voltajlar vardır ama atıyorum baca fanı veriyordur arkadaşlar. Orada baca fanı arızası demez ama E3 arızası der. Arıza kodlarına, kullanma kılavuzundan baktığınızda onun ne olduğunu görebilirsiniz. Diyelim ki baca fanı arızası vermiş. Baca fanının kablosu da gelmiş şuradaki soket üzerinden buradaki röleye diyelim arkadaşlar. İşte bu röle baca fanını kontrol eden röledir. Bunu kartın üzerindeki yolları takip ederek hangi röleye gittiğini bulabilirsiniz. O gittiği röle bozulmuştur muhtemelen. Çünkü röleler, biliyorsunuz, yine bunu da anlatmıştık. Bununla ilgili de videomuz var. Röleler hareketli parçalar oldukları için çok uzun çalışmalarda ve üzerinde yük geçirdikleri için arkadaşlar çabuk deforme olabilen parçalardandır. Muhtemelen bu röleler bozulmuştur. Eğer bu tip bir arızanız varsa isterseniz çok bir meblağ olmadığı için direkt rölelerin hepsini değiştirin. Başınız ağrımasın, çünkü ileride diğerleri de bozulacaktır. Hepsini değiştirip arızayı kesin çözüm, yani ölçmeye biçmeye gerek duymadan arızayı çözebilirsiniz. Eğer nokta atışı röleyi değiştirmek istiyorsanız yolları takip edip hangi röle olduğunu bulun ve o röleyi değiştirin. Kartınızın o arızalı kısmı da onarılmış olsun. Bir başka arızada mesela bu motor sürücü üzerine harcayan malzemeleri süren elektronik komponentler, mesela bu üzerinde, şu soğutunun üzerinde herhangi bir sorun yoksa motora direkt voltaj vererek, kaç voltluk bir motorsa tabi,
direkt voltaj vererek motorun çalıştığını gözlemlediğinizde o motoru süren bu yarı iletkenler yani komponentler bozulmuş olabilir. MOSFET olur, transistör olur, IGBT olur. Bunlar bozulmuş olabilir. Yine internetten bakarak sağlamlık kontrolünü yapabilirsiniz. Bu parçalarınızda en sık arızalanan parçalardandır. Bunları da değiştirerek motor sürücü gibi bir motor kontrol eden kartları da tamir edebilirsiniz. Evet sevgili Kaya İLC kanalı takipçileri, videoyu sıkıcı bir hale getirmek istemiyorum. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni ikonuna tıklamayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.